Westeros'un en garip ikilisini izlemeye hala devam ediyorum. Bu videoda 2. ve 3. bölümler spoilerlı bir şekilde incelenecektir. Direkt 3. bölümü izlemek istiyorsan bölümler kısmından 3. bölüme atlayabilirsin. Şu anda da kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Kanalı desteğiniz için çok teşekkürler. Ben Saadet ve hoş geldin. Hazırsan başlayalım. 2. bölümde Targaryenlar sahneye girmişti ve ilk defa biz onları gördük sonunda. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Gerçekten ben o kaosvari bölümleri izlemeyi çok özledim. Yani Game of Thrones'un o kaos atmosferini ya da House of Dragon'ın o karanlık tonunu izlemeyi çok özlemişim. Belki de o yüzden bu dizi beni biraz yabancılamış olabilir. Elbette çok eğlenceli, hala keyif alıyorum. Ancak belki ciddi tonunu kaçırdığından dolayı mı böyle hissediyorum bilmiyorum. Ama yine de 4. bölümde belki de dizinin tonunu bir tık değişebileceğini umut ediyorum. Yani keşke değişse de ben de daha fazla keyif alsam. Çünkü o ciddi tona ihtiyaç olduğunu bir noktada düşünüyorum. Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz? Mesela benim bu cıvık bulduğum ton size de cıvık geliyor mu? Gelmiyorsa nedenlerini yorumlarda benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Aynı zamanda Duncan turnuvaya katılabilmek için verdiği o bürokratik savaşı da gördük. Biraz üzüldük hatta orada. Çünkü kimse onun ustasını tanımıyor. Sir Arlen'ı hatırlamıyorlar. Bu yüzden de ona destek olamıyorlar. Parası bitti. Hatta atını böyle satmak zorunda kaldı derken Prens Baelor'dan yardım görmüştü. 2. bölümün adını Hard Salt Beef koymuşlardı. Hem Duncan'ın yediği et yüzünden hem de hayatın ona sunduğu o acı tatlı hikayeden kaynaklıymış. Şunu da belirtmek istiyorum. 2. bölüm açıldığında hani ben gerçekten böyle bir rahatsız oldum. Ama Game of Thrones evreninden zaten bu tarz absürtlüğe biz alışkındık. Sadece hikaye o kadar cıvık ki asla ciddiyeti olmayan bir hikaye izliyoruz. Umarım 3. bölümde bir tık değişir dedim ki 3. bölüme geleceğiz. Hatırlarsanız Dunk bölüm boyunca Lord gezip Sir Arlen'ı tanır mısınız diye herkese soruyordu. Kimsenin hatırlamaması da Dunk'ı ve aynı zamanda da bizi Sir Arlen gerçekten iyi bir şövalye miydi sorusuyla baş başa bırakıyordu. Yoksa acaba sadece Duncan gözünde mi iyi bir şövalyeydik gibi ikileme düşmüştük. Hatta 2. bölümün adının geldiği o sahneye dönelim. Yağmur altında Dunk ve Sir Arlen birlikte sığır eti yiyorlardı. Bir flashback sahnesinde gördük biz bunu. Ve tam o flashbacklerle birlikte biz şunu fark ettik. Dunk yavaş yavaş Sir Arlen'ın iyi bir şövalye olmadığını kabul ediyordu. Şimdi Dunk tam ümidi kesmişken Sir Arlen'ı hatırlayan birisi çıktı ki ben böyle büyük birisinin hatırlamasına şaşırdım. Prens Baelor hatırlıyor ve diyor ki ben onu turnuvada yenmiştim. 4 mızrak kırmıştık diyor. Bunun üzerine de Dunk da yok ya bana anlattı 7 mızraktı gibi zevzek konuşuyor. Çünkü karakterimiz bir tık zevzek ve aslında bu tarz ortamlarda da nasıl davranılması gerektiğini bilmeyen birisinin hikayesini izliyoruz. Çok şanslı bir taraftan ilerliyor onun için hikaye en azından şimdilik. Dunk'a cidden üzüldüğüm bir sahne daha vardı ki Dunk'ı uşağı sanıyordu ve ona şövalyelik çok üzücü günlere kalmış. Şövalyeliğin kaldığı insanlar bunlar mı çok üzücü gibi bir aşağılamada bulunan Ejderha Kanı'nın delilik kısmını temsil eden Aerion. Bence çoğumuz orada bir Joffrey havası sezmişizdir. Hani Allah boyuna varmış aklına vermemiş derler ya onun gibi bir temsilde bulunuyor Dunk bu dizide. Yani Egg ona soylu haneler hakkında sürekli bilgi veriyor. Ya bu çocuk bu kadar şeyi nereden biliyor? Dunk aslında soft bir bölgede 2. bölüme kadar ve o noktada hani Westeros ortamına göre soft bir bölgede. Hatta böyle şövalyeliğin bir bedeli olduğunu fark etmesi sevdiği atını satmasıyla başlıyor. Yani bunun farkındalığı. Ve aynı zamanda Sir Arlen'ın oğlu olmadığı için de yeni bir arma yaptırması gerekiyordu. Yani onun armasını kullanamazdı. Ki burada romantik bir şeyler gelişiyordu. Hatta Tansel'la konuşup yeni armayı beraber tasarlıyorlardı ki orada zaten Egg'in de katkısı büyüktü. Şimdi armayı ise tamamen Egg ile birlikte uydukları ağaç altından esinlenerek yapıyorlar. Tasarlıyorlar yani. Gün batımı renginde bir zeminin üstüne bir kara ağaç ve kayan yıldızlar. Gerçekten çok romantik bir karakter aslında. Bunun saflığıyla alakası olduğunu düşünmüyorum. Duygusallığıyla alakası olduğunu düşünüyorum. Armayı görmeyi ise iple çekiyorum. Çünkü Westeros tarihinde önemli bir yeri olacak bir arma. Blackfyre isyanında ise Sir Arlen'ın da savaşmış olduğunu öğreniyoruz. Ki bu bahsettikleri isyan Targaryenların Blackfyre isyancılarını yendiği bir isyanda. Oradan da bir karakterler arasında böyle bir diyalog geçerek atıfta bulunmuşlar. Turnuvayı izlerken yüzünde böyle bir gerginlik, korku var. Yani aslında burada olmalı mıyım, olmamalı mıyım gibi ikilemi var. Bununla birlikte bir noktada da şu var. Buraya kadar gelmişim hani dönemem de gibi bir tavrı da var. Bunun sebebi de belki de onu sürekli teşvik eden, cesaretlendiren ve yalnız bırakmayan Egg'dir. Şimdi ise gelelim 3. bölüme. Westeros'ta bir kural vardır. Bir kraliyet mensubuna el kaldırırsanız o el kesilir. Ama Sir Duncan the Tall sadece el kaldırmadı. O prensin dişini de döktü. Bölüm 3 çok heyecanlı bir yerde bitti. Cuma günü yayınlanacak diyorlar 4. bölüm için. Heyecanla bekleyeceğiz artık. Aerion şövalyelik kurallarını hiçe sayarak rakibinin
karakterinin atını mızraklıyor. Bu Westeros'ta büyük bir tabu. Atın acı içinde kıvranması ve Lord Asford'un tepkisi Aeron'un kazanmak için her şeyi yapacak bir sosyopat olduğunu kanıtlıyor. Burası çok önemliydi. Bu sahneden sonra zaten Duncan Aeron'u yumrukladığında biz oh olsun dedik. Çünkü bu sahnede biz Aeron karakterinin aslında çok da onurlu olmadığını, hani kazanmak için hırslı değil, onursuz olduğunu, yani sadece kötü olmadığını görmüş olduk. O yüzden de o yumruğu yediğinde hepimiz bir oh dedik. Şimdi kukla gösterisine geldiğimizde Tensel'ın orada bir ejderhanın yenilgisini canlandırdığını görüyoruz ve bunun üzerine Aeron geliyor adamlarıyla, askerleriyle ve diyor ki bir ejderha asla yenilmemeli, kukla olsa bile diyor. Yani buradan biz ne anlıyoruz? Bu karakter kendini insan formunda bir ejderha sanıyor. A Knight of the Seven Kingdoms zaman çizelgesinde ejderhalar yok. House of the Dragon'ın 3. sezonunu bekliyorum zaten heyecanla. O boşluğunda bir noktada dolması gerekiyor. Aynı zamanda House of the Dragon'ın bıraktığı boşluğu kukla gösterileriyle tamamlamaya çalışıyorlar. Ki Aeron geliyor ve hani şey yapıyor, böyle kendine ejderha sanıyor. Alev de çıkartırsın yakında. Yani karakterin ne kadar vahşet dolu bir yaratık olduğunu görmemizin sağlayan diğer karakter ise Tensel'ın kendisi ve Tensel'ın parmaklarını kırıyor ve Egg gidip Dunk'a yardım çığlıkları atıyor ve tabii ki de bizim Sir Duncan Toll hızlıca yumruğu indiriyor koşarak Aeron'un suratına. Şimdi tam olarak bu anı dondurmamız gerekiyor. Çünkü Dunk orada hayatını, onurunu, her şeyini tam olarak o anda aslında feda etti. Sırf masum bir kızı korumak için yaptı bunu ve işte tam orada biz seyirci olarak şunu dedik: gerçek şövalyelik tam olarak böyle olmalı. Sonrasında tabii ki de askerlerin de eli armut tutmuyor. 4 kişi gelip Dunk'ı tutmaya çalışıyor. Zaten buradan karakterin cüssesini, gücünü anlıyoruz. Çok net bir şekilde veriliyor bence. Dunk'ı orada yere yatırıp işkence ederek öldürecekler. Çok bariz bir sahne ve tam bu sırada Egg geliyor ve bunu engelliyor. Yani sonunda artık karakterin kimliği açığa çıkıyor. Sonunda kendisinin Aegon olduğunu açıklıyor ve tabii ki de herkes şoklar içinde ve dizi tam olarak burada bitiyor. 4. bölümü ben iple çekiyorum. Dunk donup kaldığında surat ifadesi çok ikonik. Çünkü sonuçta Egg'le artık bir mazileri oluştu, minimal düzeyde de olsa ve bunun bir prens olduğunu kabullenişi, şoklar içinde oluşu, yani bilmiyorum daha kabullenebildi mi, 4. bölümde göreceğiz. Aslında kimliğini saklamak istiyordu ve Dunk'ı o halde görünce bu arkadaşlık, beraber olma, sahip çıkma, birbirine destek olma isteğiyle Dunk'ı orada korudu ve kimliğini açık etti. Zaten 3. bölüm başlarken Egg'in aslında bir motivasyon konuşması yaptığını ve Dunk'ın yalnız bırakılmaması gerektiğinden bahsettiğini izledik. Bilmiyorum dikkat ettiniz mi? Falcı detayı çok önemli. Çünkü o gün alanda bir falcıya denk geliyorlar. Falcı bakalım mı diyor ve Dunk'ın geleceğini ona söylüyor. Egg'in geleceğini söylüyor. Hatta Dunk gülüp geçerken Egg aslında şaşırıyordu. Bir noktada da falcı gerçekten geleceği görüyormuş dedik. Tabii ki de bu dizi bana o epik havayı hissettirmiyor. Yine de eğlenerek izlediğim bir dizi ve yemek yerken izlemediğim bir dizi. Çünkü hangi sahneden ne çıkacağını bilmiyoruz. Yani biz genel olarak Game of Thrones evreninde bu tarz detaylara, dediğim gibi absürtlüğe, çıplaklığa alışkınız ama böyle bazı iğrenç sahneler böyle çok gereksiz yerde, gereksiz cıvıklıkta ortaya çıkınca ben rahatsız oluyorum. Tamam, biz eğlenceli bir ikilinin havasını izliyoruz ama bunu kitaplardan belki de farklı olarak hani bu noktada bir tık daha ciddi bir tonda izleyiciye versek daha efsanevi olmaz mıydı? Daha kalıcılığını korumaz mıydı diye düşünüyorum. Tabii yine de izleyenlerinin çok olduğunu düşünüyorum. Sonuçta Game of Thrones'un büyük bir hayran kitlesi var. Ejderhalar olmasa bile. Sen bu diziyi beğeniyor musun? Düşüncelerin neler? Yorumlarda benimle paylaşabilirsin. Videoya da like atabilirsin. Kanala abone değilsen abone olabilirsin. İzlediğin için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bakma cesaretini asla kaybetme.